Herkese merhaba arkadaşlar. Üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün hocam testosteron yaptırıyorum. TRT tedavisi sırasında ama testosteronum yükselmeyebiliyor. Bununla ilgili kısa bir video yapacağım. Arkadaşlar herkesin testosteron eliminasyonunda kullandığı enzimlerin sistemi birbirinden farklı. Mesela UGT2B17 adlı bir tane genetik varyasyon var. Bu genetik varyasyonu olanlar testosteronu çok daha hızlı bir şekilde, yaklaşık 8 ila 20 kat daha fazla miktarda hızda idrardan atabiliyorlar. Ve dışarıdan aldıkları testosteronu hızlı bir şekilde elimine edebiliyorlar. Burada aşağıda iki tane grafik vereceğim. Bir tanesi bu varyanta, genetik varyanta sahip olanlar, bir de olmayanlar. Genetik varyanta sahip olanları gördüğünüz gibi dışarıdan verilen testosterona düşürmüş, kısa sürede düşürmüş. Olmayanların seviyeleri de güçlü bir şekilde artmış. Ama dikkat edilmesi gereken diğer önemli nokta da bu genetik varyantın tespit edilemeyenlerinde bile oldukça farklı testosteron seviyeleri elde edilmiş. Testosteron tedavisi verildikten sonra. Çünkü bu genden başka da birçok gen var ki testosteronun, yani bu steroidal hormonların eliminasyonunda, ortadan kaldırılmasında kullanılıyor. Yani bu şu demek: dışarıdan bir testosteron aldınız, testosteron seviyeniz sizin arkadaşınızınki kadar yükselmeyebilir. Genetik bir varyanta sahip olabilirsiniz. Uzak Doğu'da bu genetik varyant yaklaşık %60'ları 70'leri kadar çıkarken mesela bu çalışma, aşağıda yapılan çalışma da Norveç'te yapılmış, %8'lere 10'lara kadar çıktığı gözlenmiş. Yani bu 8-10'luk segment testosteronu hızlı bir şekilde vücudundan atıyor. Tabii testosteron tedavisi aslında bireyselleştirilmiş, kişiye özgü yapılmış bir tedavi. Çünkü undekanat tedavisini mesela bu çalışmada bazı hastalarda 10 haftada, bazı haftalarda da 18 hafta aralıklarla vermişler hastaya. Hemen hemen arada 2 kat fark var. Bazı hastalarda daha düşük dozlarda, bazı hastalarda daha yüksek dozlarda vermişler. Hastalarda en optimal seviyeyi yakalamak için yapmışlar bunu. Bu çalışma aslında bir yandan da atıfta bulunmaya çalışıyor. Şimdi bu genetik varyasyona sahip olan bireyler sporcuysa eğer, bu dışarıdan aldıkları testosteronu hızlı bir şekilde vücutlarına attıkları için doping testlerinde yakalanmıyorlar. Çünkü dışarıdan aldığı testosteronu hızlı bir şekilde vücudundan atıyor ve bu yakalanmamalarının sonucuna bağlı olarak da tabii diğer sporculara göre daha avantajlı bir pozisyona geçiyorlar. Buna atıfta bulunmak istemiş aslında çalışmada. Genetik varyasyona sahip olanlara acaba test yapılabilir mi olimpiyatlarda? Çünkü bunlar testlerde yakalanmıyor, testlerden sıyırıyor diye. Genel olarak bu şekilde. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.